Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel, sağlıklı, lezzetli, hem diyet hem de protein kaynağı, vitamin kaynağı güzel bir salata yaptık ama çok özel bir sosla. Bu sosu asla kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi mercimeğimi yaklaşık yarım saat soğuk suda beklettim. 3 suda güzelce yıkadım. Süzdükten sonra da tencereme aldım, altını yaktım. Üzerine geçecek kadar su ilavesi yapıyorum. Çok fazla koymaya gerek yok. Mercimeğim kaynayacak. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Bir 15 dakika daha çıkan kara suyunu da alacağım. 15 dakika daha kaynatacağım ve yumuşatacağım. Şimdi mercimeğimiz kaynarken biz de diğer malzemelerimizi hazırlayacağız. 2 adet domatesim var. Domatesimin kabuklarını soydum. Hemen şöyle 4'e böleceğim. Bu bölüm önemli. Çünkü özellikle de sulanmasını istemediğimiz yemeklerde domatesimizin şu çekirdeklerini almamız lazım. Çünkü bu çekirdekler sadece tohumlar sadece sulandırıyor. Burada bu tohumları alıyoruz. Çok kolay. 4'e böldüğünüz zaman hemen şöyle orta bölümleri gayet kolaylıkla çıkıyor. Sadece domateslerin eti kalıyor. Bu önemli bir detay. Bazı ola ki hamur işlerimize de koyuyoruz. Sulanmasını istemediğimiz yemeklere de koyuyoruz. O zaman bu tekniği uygulayın. Domateslerimizin çekirdeklerini aldıktan sonra minik minik küp küp doğruyoruz. Bundan sonrası zaten gayet kolay. Şöyle hemen göstereyim, devam edeyim. Sıra geldi yeşil soğanlarımıza. 10 adet ince yeşil soğanım var. Güzelce ayıklayıp yıkadık ve bunları da ufak ufak doğruyoruz. Yeşil soğan mercimeğe çok yakışır. Şimdi 1 adet köy biberim, 1 adet de kapya biberim var. Hemen bunları da mümkün olduğu kadar ince, diğer malzemelerin boyutuna yakın olmasına dikkat ederek doğruyoruz. Kapya biberimizi de yine aynı şekilde ince ince doğruyoruz. Salatamıza şekerli, lezzetli bir tat katacak. Aynı zamanda biliyorsunuz çok da vitaminli, özellikle C vitamini çok fazla. Sıra geldi salatalığımıza. Salatalığımızın başlarını alıyoruz. Güzelce yıkadıktan sonra kabuklarıyla birlikte. Hiç kabuklarını ziyan etmemek lazım. Ben mutlaka kabuklarıyla koyuyorum. Bunları da ince bir şekilde aynı boyutlara yakın doğruyoruz. En son olarak da bir avuç dereotu, bir avuç maydanoz, 3-4 dal da naneyi güzelce yıkayıp ufak ufak doğruyoruz. Sıra geldi salatamıza nefis bir tat verecek sosumuzu yapmaya. Şimdi hemen 1,5 yemek kaşığına yakın biber salçamızı koyuyoruz. Salça çok önemli arkadaşlar. Çok lezzet katacak. Salçamızın üzerine
2 yemek kaşığı elma sirkesi, 2 yemek kaşığı, hatta daha çok sevenler daha fazla da koyabilirler, nar ekşisi, 1 adet limon sıkacağız. 2 diş sarımsağım var. Sosun olmazsa olmazı bu sarımsak. Hemen sarımsağımızı da içine katıyoruz. Geldi baharatlarımıza sıra. Kaşığımı şuradan çıkartayım. Şimdi 1 çay kaşığı sumak. Hepsi birer çay kaşığı arkadaşlar, fazla değil. Nane, pul biber, kırmızı toz biber, kimyon ve köri. Müthiş bir lezzet katacak. Hemen çekme tuz ve çekme karabiber koymak istiyorum. Zevke bağlı olarak. Harikulade koktu mutfağım. Burada olup bu kokuyu duymalısınız. Çok merak ediyorsanız hemen yapın. Bu lezzeti görün. Bu sosun lezzetsiz olmak gibi bir şansı yok arkadaşlar. Bir 3-4 yemek kaşığı kadar da hemen zeytinyağı ilavesi yaptık. Harika bir sos oldu. Güzelce karıştıracağız. Şimdi arkadaşlar bu sosu arzu ederseniz acılı ezmelerinize, arzu ederseniz her türlü havuç salatasına, diğer salatalarınıza, çoban salatanıza, kaşık salatanıza katabilirsiniz. Müthiş bir lezzet ve sağlık içindeki baharatlardan dolayı da. Şimdi bizim mercimek salatamıza da aynı lezzeti katacak ama iyice homojen olması ve karışması da önemli. Şimdi sıra geldi yıkadığımız ve süzdüğümüz mercimekleri salatamıza ilave etmeye. Hemen bu güzel sosu da üzerine koyuyoruz. Müthiş bir lezzet ve çok güzel bir koku. Çok iştah açıcı. Şimdi salatamızı artık karıştırabiliriz. Bütün lezzetleri birbirine katıyoruz. Zannediyorum birazcık daha ben zeytinyağı ilavesi yapacağım. Çünkü 3-4 yemek kaşığı az geldi. Herhalde bir çay bardağına yakın zeytinyağı istiyor bu. Şöyle birazcık daha, çok değil. Fazla kuru olmasın diye. Biraz daha üzerine serpiyorum ve iyice karıştırıyorum. Servis tabağıma alalım ve son olarak servis edelim. Hemen servis tabağımıza alıyoruz. İnanılmaz lezzetli. Size anlatamam. Yapıp denemeniz lazım. Daha önceden de 1-2 tane benim mercimek salatam vardı. Ancak bu mercimek salatasının tadı bambaşka. Bu yaptığımız sostan dolayı çok yakışıyor çünkü bu sos. Mutlaka bu sosu yapıp denemenizi arzu ediyorum. Umarım bana güvenip denersiniz. Her türlü salataya, her türlü ete terbiye olarak da kullanabilirsiniz ve çok yakışıyor. Bugün de bir tarifin sonuna geldik. Harika bir salata yaptık. Orta Doğu usulü bir mercimek salatası. Gerçekten bu sos muhteşem bir lezzet kattı. Bana güvenip lütfen bu salatayı deneyin. Müptelası olacağınıza inanıyorum. Aynı zamanda sadece bu salatada değil, başka salatalarınızda da bu sosu kullanmanızı öneririm. Bizler çok seviyoruz. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ama eğer ki denerseniz bana yazmayı lütfen unutmayın. Çok merak ediyorum yorumlarınızı. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum ama videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini açtığınız zaman benden her türlü haberi alırsınız. Her paylaştığım, her yaptığım size bildirilir ve tariflerimi de kaçırmamış olursunuz. Bana destek olmak istiyorsanız eğer, tariflerimi beğeniyorsanız lütfen videolarımı sosyal medyalarınızda paylaşın ve minik emojiler de olsa yorumlar yaparsanız gerçekten bana çok çok destek olmuş olursunuz. Videoların pek çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.